Merhaba, ben Eray Özgür, Oto Haber Genel Yayın Yönetmeni. Bugüne kadar YouTube kanalımızda ağırlıklı olarak otomobil incelemeleri ve testleri yayınladık. Bundan sonra içeriğimizi birazcık daha farklılaştıracağız ve otomobil tarihinden farklı modelleri detaylarıyla inceleyeceğiz. 1982 Almanya için sportif açıdan pek iyi bir yıl olmadı. Almanlar kulüpler düzeyinde Bayern Münih'le Avrupa Şampiyonlar Ligi finali, daha doğrusu Şampiyon Kulüpler Kupası finali Aston Villa'ya kaybettikten sonra Dünya Kupası'nda da finalde İtalya'ya kaybetmişlerdi. Ama Almanya 1982'de bir şampiyon çıkarmayı başardı. Mercedes W201 ya da çoğumuzun bildiği adıyla Mercedes 190. Mercedes-Benz otomobil tarihinde ismi prestijle anılan en önemli markalardan biri. Bu boş yere oluşmuş bir imaj değil. Çünkü Stuttgart merkezli marka geçmişinden, daha doğrusu ilk çıktığı dönemden bu yana çoğu zaman pahalı, lüks ve kaliteli otomobiller üretti. W201 yollara çıkana kadar Mercedes-Benz dünyası orta üst sınıftan başlıyordu. Daha açık söylemek gerekirse Mercedes-Benz dünyasına giriş bileti E serisiydi. Bugün düşündüğümüzde A serisi, B serisi gibi modeller var. Daha kompakt modellerle karşı karşıyayız. Ancak W201 yollara çıkana kadar nispeten pahalı ve büyük bir otomobille başlıyordu Mercedes-Benz dünyasına giriş. Ancak W201 bunu değiştirdi. Markanın ilk orta sınıf modeli olarak tanımlayabileceğimiz model. Aynı zamanda Mercedes'in Chrome'dan uzaklaştığı ilk modellerden biri olma özelliği de taşıyor. Ondan önceki modellerde yani W116, W126, W123 gibi daha büyük modelleri düşündüğümüzde krom tamponlar, krom kapı kolları, krom çerçeveler gibi pek çok detay kullanılıyordu. Ancak W201 ile birlikte yeni bir tasarım felsefesine geçiş yapıldı. Ve W201'in bugün de zamansız bir klasik olarak tanımlanan çizgilerine Bruno Sacco'nun imzası vardı. İkinci madde olarak W201'in dizel motorunu seçtim sizin için. Nedeni ise aslında Mercedes-Benz tarihinin biraz daha derinliklerine inmek gerekiyor. Dizel motorlar Mercedes-Benz tarihinde her zaman önemli bir rol oynamıştı. Almanlar 1936 yılında 260D ile dünyanın seri üretim ilk dizel motorlu binek otomobiline imza atmışlardı. W201'de ise yine bir ilk var dizel motorla ilgili. W201 dünyada gürültü yalıtımının yapıldığı, uygulandığı dizel motorlu ilk otomobil olarak tarihe geçti. 1982 yılında W201 ile tanıştık ama bu özel dizel motor için bir yıl beklememiz gerekti. 1983 yılında yollara çıkan 190D, 1982 yılında W201 ile yani Mercedes 190 ile tanıştığımızda karşımızda benzinli motorlar vardı. 190 ve 190E. Ancak bir yıl sonra az önce bahsettiğim bu dizel motorla karşılaştık. 72 beygir gücündeydi 2 litrelik bu dizel ünite ve atmosferikti. Yani bugünün turbo, common rail gibi teknolojiler elbette o yıllarda yoktu. 190D yollara çıktığında mucize dizel, sessiz dizel gibi pek çok tanımlama yapılmıştı. Otomobilin en büyük iddiası muadili olan yani o dönemdeki dizel motorlu binek otomobillerin yarısı kadar gürültü çıkarmasıydı. Elbette bugünün standartlarında bir 190D duyduğumuz zaman çok gürültülü gelecektir bize ama bahsettiğimiz 40 yıl öncesi, 39-40 yıl öncesi. Bu yüzden bu çok önemli bir detay bence. Üçüncü maddede W201'in silecekleriyle alakalı. Mercedes-Benz W201 yani 190 serisi tek silecek kollu ilk seri üretim otomobil olarak tarihteki yerini alıyor. Bildiğiniz gibi silecekler soldan sağa veya sağdan sola modeline göre değişmekle birlikte bir hareket yaparak camlarımızı temizler. Ancak W201'de kullanılan silecek sol sağ dönüşünü yaptığı sırada aynı zamanda yukarıya doğru hareket ederek cam yüzeyini %86'sını temizleme iddiası taşıyordu. Bu sistem ilk olarak Mercedes-Benz'in C111-2 konseptinde karşımıza çıkmıştı. W201'de kullanılan bu silecekler daha sonra W124, C serisi isminin kullanıldığı ilk model olan W202, sonrasındaki CLK ve bir sonrasındaki E serisi olmak üzere farklı modellerde de kullanıldı. Ancak Mercedes 2000'lerin başında bu sistemi kullanmayı bıraktı ve daha geleneksel, bildiğimiz anlamda çift silecekli yapıya geri dönüş yaptı. Mercedes-Benz sürüş konforu söz konusu olduğunda haklı bir üne sahip. W201 çok kollu arka aksım kullanıldığı ilk model olarak Mercedes-Benz tarihindeki yerini aldı. Bu yapı konfor ve sürüş dinamiklerini bir arada sunmayı amaçlıyordu ve bunu da başardı. Bu arada küçük bir detay vereyim. Bugüne kadar üretilen arkadan itişli Mercedes-Benz'lerde bu sistem, daha doğrusu çok kollu aks yapısı kullanılmaya hala devam ediyor. Beşinci maddemiz otomobilin üretimiyle alakalı. W201 Mercedes-Benz tarihinde iki ayrı fabrikada eş zamanlı olarak üretilen ilk model oldu. W201'in aynı anda iki ayrı fabrikada üretilmesi aslında sıradan veya önemsiz bir olay gibi gelebilir size ancak küçük bir detay var. W201'in üretildiği dönemde otomobilin en büyük rakibi BMW 3 serisi yani E30 nesliydi. Ancak E30 kupe, sedan, kabrio ve station olmak üzere 4 farklı karoserle üretiliyordu. W201 ise sadece sedan gövde tipiyle yollara çıktı.
tek gövde seçeneğiyle büyük bir ilgi görmesi ve 2 ayrı fabrikada üretilmesi bence önemli bir detay. 6. maddemiz Mercedes meraklılarının aslında biliyor olabileceği bir detay. W201 Mercedes-Benz tarihinde klasik anlamda el frenine sahip olan ilk model. Yani W201'de çoğu otomobilde olduğu gibi iki koltuğun arasında elle kumanda edilen bir park freni vardı. W201'den önce ve sonrasında yollara çıkan pek çok Mercedes modelinde ise park frenine ayakla kumanda ediliyordu. Ayakla kumanda edilen bir park freni vardı. W201'de ise yer kazanmak açısından, daha doğrusu otomobilin boyutlarının kompakt olması nedeniyle park frenine, el frenine daha doğrusu ön koltuklar arasında yer verilmişti. Bir sonraki maddemiz biraz daha sportif, biraz daha performans odaklı. W201, Nardo'da 1983 yılında hız rekorları kırmıştı. 3 tane prototip Mercedes-Benz'in Cosworth'la birlikte geliştirdiği 2.3 litrelik 16 sübaplı yeni motorunun dünyaya tanıtmak için ve dayanıklılığını göstermek için piste çıkmıştı. 1983 Ağustos'unda gerçekleşen rekor denemesinde Cosworth'la birlikte geliştirilen 16 sübaplı üstten çift eksantrikli yeni motorun kullanıldığı 3 prototip sırasıyla 25.000 kilometre, 25.000 mil ve 50.000 kilometre boyunca aralıksız kullanıldı. 3 otomobil de yaklaşık olarak saatte ortalama 250 kilometre hız ortalamasını tutturmuştu ve farklı kategorilerde pek çok rekorun sahibi olmuştu modeller. Ve gelelim son maddemize. Mercedes-Benz tarihinde motorsporları önemli yer tutmuştur. Aslına bakarsanız W201 yollara çıktığında Mercedes-Benz'in amaçlarından biri de otomobili rally parkurlarında kullanmaktı. Ancak o dönemde Audi'nin Quattro modelleri fırtına gibi esiyordu. Ve Mercedes stratejik bir kararla W201'i rally parkurlarına, pistlere çekti. Alman Binek Otomobil Şampiyonası, DTM olarak bildiğimiz şampiyonada markanın ilk pilotlar şampiyonu ve ilk markalar şampiyonluğu W201 ile geldi. Ve Mercedes-Benz, BMW'nin 7 yıl üst üste markalar şampiyonluğu dominasyonuna da son vermiş oldu. Bugüne kadar YouTube kanalımızda ağırlıklı olarak otomobil incelemelerine ve testlerine yer verdik. Ancak bundan sonra içeriğimizi birazcık daha farklılaştıracağız. Bugün işlediğimiz konu da bunlara bir örnekti. W201 pek çok detaya sahip çok özel bir otomobil. Biz de en ilginçleri arasında olduğunu düşündüğüm 8 tanesini özetledik. Siz de sizin ilginç bulduğunuz, sizin için özel olan detayları yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada küçük bir hatırlatma. W201'in torunları yani C serisi testlerini kartlara tıklayarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonraki otomobillerde görüşmek üzere.